Hepimiz mutlu, tatmin edici ve anlamlı bir hayat yaşamak isteriz. Ancak bazen farkında olmadan gerçek potansiyelimize ulaşmamızı engelleyen şeylere tutunuruz. Bu şeyler artık bize hizmet etmeyen alışkanlıklar, inançlar, ilişkiler veya hedefler olabilir. Bunlar bize ağırlık yapabilir, dikkatimizi dağıtabilir veya bizi tüketebilir. Bizi geçmişe takılı bırakabilir veya gelecek hakkında endişelendirebilirler. Bizi neşemizden, huzurumuzdan ve amacımızdan mahrum bırakabilirler. İyi haber şu ki, bunu değiştirme gücüne sahibiz. Bunları sessizce hayatımızdan çıkarma ve gerçekten önemli olan şeylere yer açma gücüne sahibiz. Kendimizi dönüştürme ve istediğimiz hayatı yaratma gücüne sahibiz. Bu videoda hayatınızdan sessizce çıkarmanız gereken 15 şeyi ve bunları nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. 1. Olumsuz düşüncelere kapılmak. Kendinize yapabileceğiniz en zararlı şeylerden biri, kendinizi sürekli eleştirmek ve küçümsemektir. Olumsuz düşüncelere dalmak, özgüveninizi ve öz saygınızı aşındıran bir tür zihinsel sabotajdır. Ayrıca olumlu adımlar atmanızı ve hedeflerinize ulaşmanızı da engeller. Gerçek şu ki, siz düşünceleriniz değilsiniz. Siz düşüncelerinizin gözlemcisisiniz. Ve hangi düşüncelere odaklanacağınızı ve hangilerini görmezden geleceğinizi seçme gücüne sahipsiniz. İçinizdeki eleştirmenin gösteriyi yönetmesine izin vermek yerine, ona mantıklı ve şefkatli yanıtlarla meydan okuyun. Yapamam kelimelerini yapabilirim veya yapacağım ile değiştirin. Yeterince iyi değilim kelimelerini ben değerliyim veya ben yetenekliyim ile değiştirin. Ben başarısızım kelimelerini öğreniyorum veya ben bir savaşçıyım ile değiştirin. Bunu yaparak sadece zihniyetinizi değil, aynı zamanda gerçekliğinizi de değiştirmiş olursunuz. Kendinize olan inancınızı ve motivasyonunuzu güçlendiren olumlu bir geri bildirim döngüsü yaratmış olursunuz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, zihniniz üzerinde gücünüz var. Dışarıdaki olaylar üzerinde değil, bunun farkına varın ve güç bulacaksınız. 2. Zehirli ilişkiler. Hayatınızdan sessizce çıkarmanız gereken bir diğer şey de zehirli ilişkilerdir. Bunlar enerjinizi tüketen, kendinizi kötü hissetmenize neden olan ve içinizdeki en kötüyü ortaya çıkaran ilişkilerdir. Romantik, platonik, ailevi ya da profesyonel olabilirler. İnce veya açık olabilirler ancak her zaman sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptirler. Toksik bir ilişkinin işaretleri arasında şunlar yer alır: güven, saygı ve dürüstlük eksikliği, sürekli eleştiri, suçlama ve suçluluk duygusu, manipülasyon, kontrol ve kıskançlık, duygusal, sözlü veya fiziksel istismar, destek, empati ve takdir eksikliği. İlişkilerinizde bu işaretlerden herhangi birini fark ederseniz, harekete geçme zamanı gelmiş demektir. Nezaket, saygınlık ve sevgi ile muamele görmeyi hak ediyorsunuz. Sizi yücelten, size ilham veren ve sizi kutlayan insanlarla çevrili olmayı hak ediyorsunuz. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Ve bazen bunu başarmanın tek yolu sizi mutlu etmeyen insanları bırakmaktır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, hayatınızın mutluluğu, düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. 3. Kin tutmak. Kin tutmak, zihninize ve kalbinize sızan, mutluluğunuzu ve huzurunuzu çürüten bir zehir gibidir. Sizi geçmişe takılı bırakır, acıyı ve kızgınlığı tekrar tekrar yaşamanıza neden olurlar. Ayrıca ilerlemenizi ve iyileşmenizi engelleyerek büyümenizi ve potansiyelinizi bloke ederler. Kinlerin sizi tüketmesine izin vermek yerine, neden affetmeyi seçmiyorsunuz? Affetmek, size yapılan yanlışları görmezden gelmek ya da unutmak değil, kendinizi onların yükünden kurtarmaktır. Affetmek, diğer kişiye değil kendinize verdiğiniz bir hediyedir. Şöyle demenin bir yoludur: bunun beni tanımlamasına izin vermeyeceğim. Bunun geleceğimi mahvetmesine izin vermeyeceğim. Bunun neşemi kaçırmasına izin vermeyeceğim. Affederek, yalnızca acının yükünden kurtulmakla kalmaz. Aynı zamanda iyileşme ve uzlaşmaya da kapı açmış olursunuz. Yeni olasılıklar ve fırsatlar için bir alan yaratırsınız. Acının üzerine çıkabilen ve bugünü kucaklayabilen bir kişi haline gelirsiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, ruh, düşüncelerinin rengiyle boyanır. 4. İnsanları memnun etmek. İnsanları memnun etmek, genellikle kendi mutluluğunuz, ihtiyaçlarınız veya değerleriniz pahasına herkesi mutlu etmeye çalışmaktır.
Bunu tetikleyen ana nedenler korku, suçluluk veya onaylanma gibi çeşitli faktörler olabilir. İnsanları memnun etmenin kimliğinizi kaybetmek, dürüstlüğünüzden ödün vermek veya başkalarına kızmak gibi olumsuz etkileri olabilir. İnsanları memnun etmeyi hayatınızdan çıkarmak için kendinize ve değerlerinize sadık kalarak işe başlayın. Kim olduğunuzu, ne istediğinizi ve neyi savunduğunuzu bilin. Başkalarının seçimlerinizi, fikirlerinizi veya eylemlerinizi dikte etmesine izin vermeyin. Hayır demekten, sınırlar koymaktan veya duygularınızı ifade etmekten korkmayın. Kendi refahınıza, mutluluğunuza veya hedeflerinize öncelik verdiğiniz için kendinizi suçlu hissetmeyin. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendinizi memnun etmeye çalışın. Dışarıdan onay aramak yerine içsel tatmin arayın. Takipçi olmak yerine lider olun. İnsanları memnun etmeyi hayatınızdan çıkardığınızda özgün, kendinden emin ve özgürce yaşayabileceksiniz. Ayrıca kendinize saygı duyabilecek ve başkalarının saygısını kazanabileceksiniz. Ayrıca sizi yaptıklarınız için değil, siz olduğunuz için seven doğru insanları kendinize çekebileceksiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, hayatın amacı çoğunluğun tarafında olmak değil, kendini deliler safında bulmaktan kaçmaktır. 5. Kıyaslama. Hiç bitmeyen bir yarışta koşuyormuş gibi hissettiğiniz oluyor mu? Hiç başkalarına bakıp, siz onlara yetişmek için mücadele ederken, onların neden her şeye sahipmiş gibi göründüğünü merak ettiniz mi? Hiç yeterince iyi, zeki ve başarılı olmadığınızı düşündüğünüz oldu mu? Eğer hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Birçoğumuz kendimizi başkalarıyla kıyaslama tuzağına düşeriz ve bu yorucu, sinir bozucu ve iç karartıcı olabilir. Kendi hayatlarımızın güzelliğini, kendi hikayelerimizin benzersizliğini kaçırıyormuşuz gibi hissetmemize neden olabilir. Peki, kendimizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakır da, bunun yerine kendimizi kutlamaya başlarsak ne olur? Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun kusurlarımızı, hatalarımızı, başarılarımızı kucaklarsak ne olur? Hayatın, herkesin aynı olay örgüsünü takip ettiği senaryosu yazılmış bir dizi değil. Herkesin kendi dönemeçlerinin olduğu, dağınık, öngörülemez ve çeşitli bir macera olduğunu fark edersek ne olur? Bu hiç de kolay değil. Güven ve minnettarlık gerektirir. Kendini kabullenmeyi ve kendini sevmeyi gerektirir. Ama buna değer. Çünkü bunu yaparak sadece kendinizi kıyaslama zincirlerinden kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi yolculuğunuzun değerini de keşfediyorsunuz. Sadece ilerlemekle kalmıyor, aynı zamanda oyunun kurallarını kendi şartlarınıza göre yeniden yazıyorsunuz. Epiktetus'un dediği gibi, algılarınızı kontrol edin. Eylemlerinizi doğru yönlendirin, kontrolünüz dışında olanları isteyerek kabul edin. 6. Şikayet etmek. Şikayet etmek, bir şeyden veya birinden memnuniyetsizliği veya hoşnutsuzluğu ifade etme eylemidir. Yapıcı geri bildirim, sorun çözme veya olumlu değişime yol açtığında faydalı olabilir. Ancak şikayet etmek bir alışkanlık, başa çıkma mekanizması veya sorumluluktan kaçmanın bir yolu haline geldiğinde zararlı da olabilir. Şikayet etmenin mağduriyet zihniyetini pekiştirmek, daha fazla olumsuzluk çekmek veya başkalarını uzaklaştırmak gibi olumsuz etkileri olabilir. Şikayet etmeyi hayatınızdan çıkarmak için, düşüncelerinizin ve kelimelerinizin daha fazla farkına vararak başlayın. Ne sıklıkla şikayet ettiğinize ve sizi neyin tetiklediğine dikkat edin. Stres, can sıkıntısı, hayal kırıklığı ya da başka bir şey mi? Ardından şikayetlerinizi şükran, çözümler veya eylemlerle değiştirmeye çalışın. Örneğin, iş konusunda stresliyseniz, bir işiniz olduğu için minnettarlığınızı ifade edebilir veya durumunuzu iyileştirmenin yollarını arayabilir ya da iş yükünüzü azaltmak için harekete geçebilirsiniz. Rutininizden sıkıldıysanız, istikrarlı olduğunuz için minnettarlığınızı ifade edebilir veya hayatınızı renklendirmenin yollarını arayabilir ya da yeni bir şey denemek için harekete geçebilirsiniz. Birine karşı hayal kırıklığı yaşıyorsanız, varlığı için minnettarlığınızı ifade edebilir veya onu daha iyi anlamanın yollarını arayabilir ya da duygularınızı iletmek için harekete geçebilirsiniz. Şikayet etmeyi hayatınızdan çıkararak daha olumlu, iyimser ve proaktif bir zihniyet geliştirebilirsiniz. Ayrıca daha fazla pozitifliği, mutluluğu ve başarıyı kendinize çekebilirsiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, hayatın güzelliği üzerinde durun,
Yıldızları izleyin ve kendinizi onlarla birlikte koşarken görün. 7. Bahaneler. Mazeretler, eylemlerimizi veya eylemsizliklerimizi haklı çıkarmak veya rasyonalize etmek için verdiğimiz nedenler veya açıklamalardır. Mazeretler, gerçek, geçerli veya kaçınılmaz olduklarında yararlı olabilirler. Ancak yanlış, geçersiz veya kaçınılabilir olduklarında zararlı da olabilirler. Bahanelere sığınmak sorumluluk almamızı, hatalarımızdan ders çıkarmamızı veya hedeflerimize ulaşmamızı engelleyebilir. Ayrıca güvenilirliğimize, dürüstlüğümüze veya itibarımıza da zarar verebilir. Bahaneleri hayatınızdan çıkarmak için kendinize ve başkalarına karşı dürüst olmakla başlayın. Bir hata yaptığınızda, başarısız olduğunuzda veya bir fırsatı kaçırdığınızda bunu kabul edin. Başkalarını, koşulları veya şansı suçlamayın. Bunun yerine eylemlerinizi veya eylemsizliğinizi kabul edin ve gerekirse özür dileyin. Ardından deneyiminizden ders çıkarmaya çalışın ve performansınızı, davranışınızı veya tutumunuzu geliştirin. Örneğin, iş yerinde bir hata yaptıysanız bunu kabul edebilir, özür dileyebilir ve geri bildirim veya rehberlik isteyebilirsiniz. Verdiğiniz bir sözü yerine getiremediyseniz, bunu kabul edebilir, özür dileyebilir ve bir çözüm ya da telafi önerebilirsiniz. Bir fırsatı kaçırdıysanız, bunu kabul edebilir, özür dileyebilir ve başka bir şans veya alternatif arayabilirsiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, ilk kural sorunsuz bir ruha sahip olmaktır. İkincisi olayların yüzüne bakmak ve onları oldukları gibi kabullenmektir. 8. Geçmişe takılıp kalmak. Geçmişe takılıp kalmak, bugüne veya geleceğe odaklanmak yerine sürekli olarak geçmişte olanları düşünme veya bunlardan pişmanlık duyma eylemidir. Travma, suçluluk duygusu veya nostalji gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Geçmişe takılıp kalmanın depresyon, anksiyete veya düşük öz saygı gibi olumsuz sonuçları olabilir. Bu olumsuzluğun üstesinden gelmek için olanlardan dolayı kendinizi ve başkalarını kabul edip affederek işe başlayın. Geçmişi değiştiremeyeceğinizi, ancak ondan ders çıkarabileceğinizi ve yolunuza devam edebileceğinizi kabul edin. Geçmişi zihninizde yeniden canlandırmak yerine, onu olumlu veya yapıcı bir şekilde yeniden çerçevelemeye çalışın. Örneğin bir hata yaptıysanız, bunu bir ders veya kendinizi geliştirmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Birini kaybettiyseniz bunu onun anısını yaşatmak veya mirasını onurlandırmak için bir şans olarak görebilirsiniz. Bir fırsatı kaçırdıysanız bunu bir motivasyon ya da değişim için bir katalizör olarak görebilirsiniz. Geçmişe takılıp kalmayı hayatınızdan çıkardığınızda şimdiki zamanda yaşayabilir ve anın tadını çıkarabilirsiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, geçmişin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Her şeyi evrenin ellerine bırakın. 9. Öfkeye kapılmak. Hararetli bir toplantıda olduğunuzu, kalbinizin hayal kırıklığıyla çarptığını düşünün. Hepimiz bunu yaşadık, değil mi? O anlarda öfkemizi serbest bırakma isteği çok büyüktür. Peki ya bunun yerine yumuşak bir şekilde konuşmayı seçersek? Yani bu ateşli enerjiyi bağırarak değil, sakin ve kararlı sözlerle kullanabilirsek. Bu sadece kavga sırasında yüzümüzü korumakla ilgili değil. Bu içimizdeki fırtınalara hakim olmaya doğru bir yolculuktur. Birinin soğukkanlılığını kaybettiğine tanık olduğunuz bir zamanı düşünün. Bu size nasıl hissettirdi? Rahatsız, hatta belki de hayal kırıklığına uğramış? Şimdi de kaosa rağmen sakinliğini koruyan birini hayal edin. Sesleri gürültü denizinde yatıştırıcı bir merhem gibi. Hepimizin olmak istediği kişi bu, değil mi? Bu tür sınavlarda ruhumuzun bu testlerinde gerçek gücümüzü buluruz. Öfkeyi eyleme, hayal kırıklığını odaklanmaya dönüştürebiliriz. Bu sadece öfkenizi bastırmakla ilgili değildir. Bu enerjiyi bizi ileriye taşıyacak bir şeye kanalize etmekle, tökezleyen blokları basamak taşlarına dönüştürmekle ilgilidir. Herakleitos şöyle derken bir şeyin farkındaydı. Eşit fikirli olmak en büyük erdemdir. Bu fırtınanın gözünde sakinliğimizin en büyük silahımız, dengemizin ise cesaretin en gerçek biçimi olduğunu hatırlatır. Bir dahaki sefere duygu dalgaları yükseldiğinde bunu hatırlayın. Rahatsız edilmeden kalabilme, herkes senin bağırmanı beklerken senin fısıltıyla konuşabilme tavrın sadece bir erdem değildir. Bu bir süper güçtür ve sadece size özgüdür.
Hayatınızdan çıkarmanız gereken 10. şey, dedikodu. Birinin başka bir kişi hakkında kötü konuştuğu bir ortamda olduğunuzu düşünün. Siz etrafta yokken onların ne söylediklerini merak etmez miydiniz? Başkaları hakkında olumsuz fikirler yaymak kaygan bir zemindir. Sadece hakkında konuşulan kişinin itibarına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda konuşmayı yapan kişinin güvenilirliğine de zarar verir. Saygı, empati ve olgunluk eksikliğini gösterir. Ayrıca güven ve uyumun yerini şüphe ve düşmanlığın aldığı zehirli bir ortam yaratır. Zamanınızı ve enerjinizi dedikodu yaparak harcamak yerine neden kendinizi geliştirmeye odaklanmıyorsunuz? Neden başkalarının farklılıklarını ve bakış açılarını anlamaya ve takdir etmeye çalışmıyorsunuz? Neden onların başarılarını kutlamıyor ve gelişimlerini desteklemiyorsunuz? Neden olumsuzluk ve eleştiri yerine pozitiflik ve ilham kaynağı olmayasınız? Bunu yaparak sadece kendi karakterinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda ilişkilerinizi de zenginleştirirsiniz. Bir nezaket, cömertlik ve işbirliği kültürü yaratırsınız. Bir lider, bir rol model, bir arkadaş haline gelirsiniz. Seneca'nın dediği gibi, başkalarının zayıflıklarını eleştirmek, kendi erdemlerini gizlemek için kullanılan bir maskaralıktır. 11. Açıklama yapmak. Bir zamanlar yakın arkadaşınız olduğunu düşündüğünüz biri tarafından incitildiğinizde, şunu unutmayın, onlara uzun bir açıklama ya da dramatik bir hesaplaşma borçlu değilsiniz. En akıllıca hareket, kendi yolunuza devam etmektir. Mesele ödeşmek ya da özür talep etmek değildir. Mesele huzurunuzu korumaktır. Kendinizi bu kişinin tekrar gelip sizden yardım istediği bir durumda bulabilirsiniz. İnanın bana, ihtiyacınız olan tek şey kesin bir hayır. Güveninizi sarsan birine yardım eli uzatmak zorunda değilsiniz. Mesele şu ki, dramadan uzak durmak ve onlarla aranıza sessizce mesafe koymak, genellikle verebileceğiniz en akıllıca karardır. Bırakın zaman onların eylemlerinin sonuçlarını ortaya çıkarsın. Kendinize bakmaya odaklanın. Bırakın gelecek nasıl gelişecekse öyle gelişsin. Bu genellikle ikinizin de büyümesi için en iyi yoldur. Bu yüzden gerçekçi olun. Size saygısızlık eden insanları hayatınızda tutmak zorunda değilsiniz. Herkes olduğu gibi takdir edilmeyi hak eder ve bunu yapmayanlardan uzaklaşmak aslında cesur bir seçimdir. Bu, ruh sağlığınızı ve gelişiminizi gereksiz dramaya tercih etmekle ilgilidir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, en iyi intikam adaletsizliği yapandan farklı olmaktır. Onların seviyesine inmeyin, bunun yerine kendinizin en iyi versiyonu olmaya, iç huzurunuzu ve karakterinizi geliştirmeye yatırım yapın. 12. Gelecek hakkında endişelenmek. Gelecek hakkında endişelenmek, şimdiki zamana veya eyleme odaklanmak yerine, sürekli olarak gelecekte neler olabileceğini hayal etme veya bundan korkma eylemidir. Gelecek hakkında endişelenmeye belirsizlik, güvensizlik veya baskı gibi çeşitli faktörler neden olabilir. Hatta stres, uykusuzluk veya felç gibi olumsuz etkileri olabilir. Gelecek hakkında endişelenmeyi hayatınızdan çıkarmak için, geleceği kontrol edemeyeceğiniz veya tahmin edemeyeceğiniz, ancak onu hazırlayabileceğiniz ve etkileyebileceğiniz gerçeğini kabul ederek başlayın. En kötü durum senaryolarını hayal etmek yerine, en iyi durum senaryolarını hayal etmeye çalışın. Bilinmeyenden korkmak yerine, olasılıkları kucaklamaya çalışın. Sonuçlar üzerinde stres yapmak yerine, eylemlere odaklanmaya çalışın. Örneğin, bir sınav hakkında endişeleniyorsanız, kendinizi sınavı geçerken veya cevapları bulurken gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bir iş görüşmesi için endişeleniyorsanız, bu fırsatı kucaklayabilir veya becerilerinizi sergileyebilirsiniz. Bir karar hakkında endişeleniyorsanız, artılarına odaklanabilir veya bir plan yapabilirsiniz. Gelecek hakkında endişelenmeyi hayatınızdan çıkararak, bugünü yaşayabilir ve anın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca gelecek için harekete geçebilecek ve hedeflerinize ulaşabileceksiniz. Rahatlayabilecek, uyuyabilecek ve nefes alabileceksiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, geleceğin sizi rahatsız etmesine asla izin vermeyin. Eğer mecbur kalırsanız, bugün sizi şimdiki zamana karşı silahlandıran aynı akıl silahlarıyla onu karşılayacaksınız. 13. Kendinizi ya da başkalarını yargılamak. Kendinizi veya başkalarını yargılamak, yüzeysel, eksik bilgilere dayanarak kendiniz ya da başkaları hakkında bir çıkarımda bulunma eylemidir. Kendinizi veya başkalarını yargılamak,
Ego, önyargı veya güvensizlik gibi çeşitli faktörler tarafından yönlendirilebilir. Düşük özsaygı, zayıf ilişkiler veya dar görüşlülük gibi olumsuz etkileri olabilir. Bu olumsuzluğu hayatınızdan çıkarmak için, düşüncelerinizin ve sözlerinizin daha farkında ve dikkatli olmakla başlayın. Kendinizi veya başkalarını ne sıklıkla yargıladığınıza ve bunu yapmanızı neyin tetiklediğine dikkat edin. Görünüş mü, davranış mı, yoksa statü mü? Ardından yargılarınızı merak, şefkat veya takdir ile değiştirmeye çalışın. Örneğin, kendinizi görünüşünüzden dolayı yargılıyorsanız, özellikleriniz hakkında meraklı, kusurlarınız hakkında şefkatli veya benzersizliğinizi takdir edici olabilirsiniz. Başkalarını eylemleri nedeniyle yargılıyorsanız, güdüleri hakkında meraklı, mücadeleleri hakkında şefkatli veya farklılıklarını takdir edici olabilirsiniz. Kendinizi veya başkalarını yargılamayı hayatınızdan çıkararak öz saygınızı, ilişkilerinizi ve dünya görüşünüzü geliştirebilirsiniz. Ayrıca bilginizi, empatinizi ve çeşitliliğinizi de artırabileceksiniz. Ayrıca kendinize ve başkalarına saygı duyabileceksiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, ne zaman birinin kusurunu bulacak olsanız, kendinize şu soruyu sorun: eleştirmek üzere olduğum kişiye en çok benzeyen hatam nedir? 14. Sınırlayıcı inançlar. Sınırlayıcı inançlar, kendiniz, başkaları veya dünya hakkında sahip olduğunuz ve potansiyelinizi, mutluluğunuzu veya başarınızı sınırlayan inançlardır. Sınırlayıcı inançlar deneyimler, etkiler veya varsayımlar gibi çeşitli faktörler tarafından oluşturulabilir. Sınırlayıcı inançların korku, şüphe veya durgunluk gibi olumsuz etkileri olabilir. Sınırlayıcı inançları hayatınızdan çıkarmak için onları tanımlayarak ve onlara meydan okuyarak başlayın. Kendinize sorun: beni geride tutan inançlar nelerdir? Nereden geliyorlar? Doğru mu ya da kanıtlara mı dayanıyorlar? Beni ya da hayatımı nasıl etkiliyorlar? Ardından bunları güçlendirici inançlarla değiştirmeye çalışın. Örneğin, yeterince iyi olmadığınıza inanıyorsanız, güçlü yönlerinizi, başarılarınızı veya iltifatlarınızı listeleyerek buna meydan okuyabilirsiniz. Bir şeyi yapamayacağınıza inanıyorsanız, bunu yapan insanlardan örnekler bularak veya kendiniz deneyerek buna meydan okuyabilirsiniz. Bir şeyi hak etmediğinize inanıyorsanız, değerinizin farkına vararak veya bunu isteyerek buna meydan okuyabilirsiniz. Sınırlayıcı inançları hayatınızdan çıkararak potansiyelinizi, mutluluğunuzu ve başarınızı açığa çıkarabilirsiniz. Ayrıca korkularınızın, şüphelerinizin ve engellerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Ayrıca büyüyebilecek, değişebilecek ve mükemmelleşebileceksiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, eyleme engel olan şey, eylemi ilerletir. Yolda duran şey, yol haline gelir. 15. Mükemmeliyetçilik. Mükemmeliyetçilik, kişinin kendisi veya başkaları için gerçekçi olmayan yüksek standartlar belirleme ve herhangi bir kusur veya hataya karşı aşırı eleştirel olma eğilimidir. Korku, güvensizlik veya gurur gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Mükemmeliyetçiliğin erteleme, kaygı, depresyon veya tükenmişlik gibi olumsuz sonuçları olabilir. Mükemmeliyetçiliği hayatınızdan çıkarmak için kendinizi ve başkalarını güçlü ve zayıf yönleriyle oldukları gibi kabul ederek başlayın. Kimsenin mükemmel olmadığını ve mükemmelliğin başarı veya mutluluk için bir gereklilik olmadığını kabul edin. Kusurlara veya eksikliklere odaklanmak yerine ilerlemeye veya başarılara odaklanın. Kendinizi veya başkalarını gerçekçi olmayan ideallerle kıyaslamak yerine kendinizi önceki halinizle kıyaslayın ve gelişiminizi kutlayın. Sert veya yargılayıcı olmak yerine nazik ve şefkatli olun. Mükemmelliği hedeflemek yerine sahip olduklarınızla elinizden gelenin en iyisini yapmak olan mükemmelliği hedefleyin. Mükemmeliyetçiliği hayatınızdan çıkararak sadece sonuçtan değil, süreçten de keyif alabileceksiniz. Ayrıca zorlukları kucaklayabilecek, başarısızlıklardan ders çıkarabilecek ve geri bildirimlerle büyüyebileceksiniz. Ayrıca yaratıcılığınızı, üretkenliğinizi ve refahınızı da artırabileceksiniz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, olduğun halden memnun ol ve değişmeyi arzulama. Ne son gününden kork, ne de onu özle. Video buraya kadardı değerli dostlar. Umarım bu videodan keyif almış ve değerli bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım bu 15 şeyi hayatınızdan sessizce çıkarmak ve gerçekten önemli olan şeylere yer açmak için ilham almışsınızdır.
Kendinizi dönüştürmeye ve istediğiniz hayatı yaratmaya hazır olduğunuzu umuyorum. Unutmayın, hayatınızı değiştirme gücüne sahipsiniz. Gürültüyü susturma ve iç sesinizi dinleme gücüne sahipsiniz. Stoacıların bilgeliğini takip etme ve doğa ile uyum içinde yaşama gücüne sahipsiniz. Bu videoyu izlediğiniz ve Stoacı ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Desteğiniz için minnettarım ve sizi bir sonraki videomda görmeyi dört gözle bekliyorum. Gitmeden önce, lütfen bu video hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmak için bir dakikanızı ayırın. Bu 15 şeyden hangilerini sessizce hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor? Bunu nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Bunu yapmanın faydaları veya zorlukları nelerdir? Lütfen aşağıya bir yorum bırakın. Sizden haber almayı çok isterim. Abone olmayı, beğenmeyi ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Stoacı olun, mutlu kalın.